Selamlar herkese. Biraz önce duymuş olduğumuz davul tonları arkamdaki davuldan mı geliyor? Hayır. Hepimizin bildiği gibi elektro davullar belli bir süre sonra kulağa da alışılageldiği için sesleri böyle kendi modülündeki sesler yapay gelmeye başlıyor. Bugün sizlerle bu yapaylıktan uzak, daha böyle profesyonel, stüdyo kalitesinde kayıtları nasıl alabiliriz? EZ Drummer 3'ü nasıl kullanıyoruz? Nasıl entegre ediyoruz davulumuza? Ve en basit yolla bir MIDI kayıt nasıl alınır? Kısaca onları aktarıyor olacağım. İlk olarak hangi ekipmanlar gerekiyor? Elektro davul, ses kartı, kulaklık, 2 adet MIDI USB kablo. Bu kabloların bir ucu yazıcı kablolarının girişleri gibi olmalı. Diğer ucu ise Type-C ya da USB bilgisayarın giriş portlarıyla alakalı bir durum. Bir de bilgisayara ihtiyacımız var. Peki bunları yaparken hangi programlara ihtiyacımız var? DAW programı kayıt için kullanacağımız program. Burada Windows'ta ben Cakewalk kullanıyorum. Memnunum. Ücretsiz de arayüzü de basit bir program. Apple'da GarageBand'i kullanabilirsiniz. Burada şöyle kritik bir nokta var. Apple'da GarageBand'le bu işlemi yapacağımız zaman ses kartını bağladığımızda herhangi bir gecikme olmadan bu kayıtları alıp davulumuzu çalabiliyoruz. Fakat Windows'a geçtiğimiz zaman ses kartını bağladığımızda gecikme sıfır olmuyor. Gecikmenin sıfır olabilmesi için ASIO for All diye bir program indirmemiz gerekiyor. Bu programı indirdikten sonra gecikmeyi sıfıra indiriyoruz. Burası önemli. Bir de bugün nasıl kullanılacağını böyle temel bir şekilde anlatacağımız EZ Drummer 3 programına ihtiyacımız var. Elektro davulla bilgisayar bağlantısını nasıl yapabiliriz? Bunu daha önce bir videomda daha aktarmıştım. Eğer MIDI da EZ Drummer kullanmadan direkt davulun kendi sesleriyle, kendi modülündeki sesleriyle bir kayıt almak istiyorsak ve bir davul cover videosu çekmek istiyorsak bunu nasıl yapabiliriz? Bunun linki aşağıda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi biz MIDI'ye dönelim. Elektro davulla bilgisayar bağlantısını nasıl yapıyoruz? Elektro davul modülünde USB girişine MIDI kabloyu takıp diğer ucunda bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Sonrasında elektro davul modülünde AUX girişine jack kabloyu takıp diğer ucunda ses kartında Inst2 yazan girişe bağlamamız gerekiyor. Sonrasında kulaklığı davulun kendi modülündeki kulaklık girişine değil, ses kartındaki kulaklık girişine takmamız gerekiyor. USB simgesinin olduğu yere de MIDI USB kabloyu takıp diğer ucunda bilgisayara bağlıyoruz. Bu işlemlerle birlikte kurulumumuzu tamamlayıp artık programı nasıl kullanabileceğimizi aşamasına da geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi davulumuzla bilgisayarımız arasındaki kablo bağlantılarını vesaire gerçekleştirdik. Şimdi davulumuzla EZ Drummer ve bir DAW kullanarak nasıl MIDI kayıt alabiliriz onu gösterelim. Şimdi kayıt almadan önce bizim EZ Drummer'la davulun iletişimini sağlamamız lazım. Bunun için önce EZ Drummer uygulamasını açıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir arayüz çıkıyor. Şimdi ben daha önceden tanımlama yaptığım için bazı şeyler tikli gelecek ama aktarıyor olacağım. İlk olarak şurada Settings'e geliyoruz. eDrums MIDI diye bir alana tıklıyoruz. Ve burada şu gördüğümüz alanda MIDI device'da burada eDrum normalde bu şekilde geliyor karşımıza. Böyle olduğunda davulla herhangi bir iletişimi uygulamanın olmamış oluyor. Bunun olabilmesi için bizim buradaki bu tiki işaretlememiz gerekiyor. İşaretledikten sonra burada davulunuzun markası neyse ona uygun burada markaları seçebilirsiniz. Seçerseniz bağlantı daha stabil olabilir. Ama yoksa benzer bir şey seçebilirsiniz. Setup uygun. Mesela ben Waller XT480 modelini kullanıyorum. Burada yok. Ama burada TuneTrack standart mevcut. Direkt burası random bir şekilde gelmiş. Burası kalabilir. Şu anda bu tiki koyduğumuz için şu anda bağlantı sağlanmış görünüyor. Ama bunların aynı gelebilmesi için yani şu şekilde şu an trompet doğru geliyor. Tonlar doğru geliyor. Hi-hat doğru geliyor. Ama crash'lerde şu şekilde farklı olabiliyor. Şu an mesela crash'e tıklayacağım. Gördüğünüz gibi tom rim sesi geliyor. Diğer crash'e tıklayalım. Vuralım. Bu da aynı şekilde. Bunların doğru olması için bir haritalama yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için şurada mapping dediğimiz alan mevcut. Buraya geliyoruz. Şimdi biz neyin mappingini yapmak istiyoruz? Örnek veriyorum. İlk bu crash. Gördüğünüz gibi rim only'de şu anda bu. Öncelikle bunu
temizleyelim. Clear all diyelim. Bu şekilde. Şimdi buna biz ne tanıtıyor olacağız? Bunu Raktom 2 değil, aslında biz Crash 1 istiyoruz buna. Bir Crash olsun. Önce Learn'e tıklıyoruz. Learn'e tıkladıktan sonra gelip Crash'e vuruyoruz. Şu an haritalama yapıldı. Şu an Crash'e vurduğun zaman zil sesi gelecek. Gördüğünüz gibi bu zili buna entegre ettik. Şimdi diğer bir zil haritalaması yapacağız. İşte bu diğer Crash. Mesela bu şu anda böyle sadece write sesi veriyor. Biz bundan aslında mesela bir şu Crash'i sesini vermesini isteyelim. Yani bu Crash 3 ya da Crash 2. Mesela buna bizim yine Clear All diyelim. Crash 2'yi seçtik. Şu an Learn diyoruz yine ve buna vurduk. Artık Crash 2. Crash 1, Crash 2. Şimdi buna da bir Crash 3 diyelim. Şimdi normalde şu an herhangi bomboş görünüyor. Şuradaki 3. Crash'e tıklayalım. Yine Learn diyelim. Bu da artık 3. Crash. Crash 1, Crash 2, Crash 3 tanımlamış olduk. Right doğru mu bakalım? Right doğru. Right doğru olmasaydı burada da aynı şekilde haritalama yapacaktık. İşte bel için, orta göbek sesi için buraya gelip learn deyip yine orta kısma vurarak bunun tanımlamasını yapabiliyor olacaktık. Crash 1, Crash. Bir de burada Crash 4'ümüz kaldı. Buna da bir atama yapalım. Geldik. Şunu seçtik. Learn'e tıkladık. Ve olmadı. Neden olmadı? Çünkü bunu temizlemedik. Önce bunu temizlememiz lazım. Clear dedik. Raktom 3'te kalmış. Bizde böyle bir şey yok. Biz şu anda buna bir learn yapmak istiyoruz. Tıkladık. Vurduk. Şu an tanımlandı. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar elektro davullarda. Birbirlerine yakın olanları bazen algılayabiliyor. Bu zile vurduğumuz zaman mesela flor tomu da bazen algılayabiliyor. Bunu da nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğim. Şimdi kick'e bakalım. Kick doğru gelmiş. Şu an genel hatlarıyla bir bakalım. Şu an tamamını doğru bir şekilde haritalandırdık. Sonrasında bunu gelip buradan save diyoruz. Herhangi bir isim verip kaydedebilirsiniz. Kullanım diyelim mesela buna biz. Kaydettik. Şu an artık davul ve EZ Drummer bağlantımız mevcut arkadaşlar. Sonrasında biz kayıt almak istiyoruz. Kayıt almak için bunu kaydettik. Kapatıyoruz. Bizim neye ihtiyacımız var? Bir DAW programına ihtiyacımız var. MacBook kullananlar için GarageBand'de bunu yapabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız birçok seçenek var. Cakefolk var, FL Studio var. İşte daha birçok Cubase var. Ama ben Cakefolk kullanıyorum. Cakefolk hem ücretsiz hem de arayüzü kullanımı gayet basit.
Şöyle Cakewalk'u normal herhangi bir yerden indirip kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz. Cakewalk'u açalım. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Empty Project'e tıklıyoruz. Şimdi Cakewalk'ta ilk yapmamız gereken arkadaşlar bizim ses kartımızı tanıyor mu? Onun için P tuşuna basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada işte ses kartımın ismi benim USB Audio Codec diye geliyor. Bu seçili. Örnek veriyorum, speaker tıklamış olsaydı davulla bağlantısı olmamış olacaktı. Biz burada hoparlörü seçiyoruz. Daha sonrasında apply diyoruz. Sonra bu ekranı kapatıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Bizim bir davul kanalı açmamız lazım. EZ Drummer kanalı açmamız lazım. Bunun için şu yanda pluginlerin olduğu alan var. Burada enstrüman bölümü var. Buraya gelip EZ Drummer yazdığımız zaman şöyle çıktığını görüyoruz. Bunu tutup sürükleyip buradaki kanala atıyoruz. Hiçbir şey değiştirmeden direkt OK'ye tıklayabiliriz. Şu anda kanalımız geldi ve bağlantı var mı yok mu test edelim. Biraz önceki haritalama yok gördüğünüz gibi. Bunu açabilmek için geliyoruz. Buradaki ikona tıklıyoruz ve EZ Drummer 3'ü açıyoruz. Sonrasında şuradan File. Burada daha önce kaydettiğimiz projeleri görmek için buraya tıklıyoruz. Şimdi bakalım. Artık burada bağlantıyı sağlamış bulunuyoruz. Şimdi isterseniz bir EZ Drummer arayüzünü kurcalayalım. Ne var, ne yok, neler yapabiliriz diye. Şimdi EZ Drummer'da birçok burada seçenekler var. İlk başta en basic pakette şu üçünü sunuyor bize. Şöyle ilk Bright Room diye bir davul tipi mevcut. Şimdi buna göre de haritalamayı bazen değiştirmemiz gerekiyor. Şu an bir kontrol edelim, doğru mu? Gayet doğru. Tomlar doğru. Zilleri kontrol edelim. Kick de doğru. Mesela bu küçük zili şu anda crash olarak geliyor. Ama biz bunu splash yapalım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şuraya geldik. Sağ tıklıyoruz. Edit Mapping tıklıyoruz. Buraya geldin. Buna tıkladın. Learn'e tıkladın. Ve vurdun. Bu artık bir splash. Şimdi bu aslında şu anda Crash 2. Biz bunu China yapalım. Geldik China'ya. Learn dedik. Tıkladık. Bu zil artık China. Şu an Crash, Hi-Hat, Splash, Crash, Right, diğer Crash ve China. Bu şekilde buradan değişiklik yapabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra buraya çarpıya tıklıyoruz ve yine arayüzümüze geliyoruz. Şu an her şey doğru. Örnek veriyorum. Diğer Tight Room var burada. Şöyle bir davul. Bunun içinde yine haritalama. Bakalım doğru mu? Mesela şu an bu bize hi-hat sesi veriyor. Neden? Bu davula göre tekrar haritalama yapmamız lazım. Diğerleri doğru mu? Mesela bu bir right değil. Aynı yerde haritalamaları. Bu crash. Bu da aynı şeyi veriyor. Yeterli enstrüman olmadığı için. Mesela biz bunu mapping yapmak istiyoruz. Geldik, yine sağ tıkladık. Learn dedik. Ve yine buna tıkladık.
önce aktifleştirmemiz gerekiyor. Buradan seçmemiz lazım. Şu an artık clamp sesi veriyor. Haritalama mantığını umarım aktarabilmişimdir. Şimdi de mesela marka, model, bir sürü marka modeller var. Mesela geldik, Bright Room'u seçtik. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Birçok zil seçeneğini de içerisinde barındırdığı için. Şu an her şey okey. Şimdi mesela trompet modelini değiştirmek istiyorum. Buradan sağ tıklayıp değiştirebiliriz. Buradan değiştirebiliriz. Şunu da seviyorum. Mesela bunu seçtik. Mesela tonları değiştirelim. Mesela buradan diyelim ki bu şu olsun. Değiştirdik. Bunu da aynı marka. Böyle değiştirebiliyoruz. İstediğimize kick mesela geldim buradan da değiştirebilirsin. Sağ tıklayıp buradan da seçebilirsin. Ama sağ tıklayıp seçersen ses testi yapamıyorsun. Buradan seçersen önce bakıyorsun. Mesela şunu seçtim. Gibi. Böyle bunları seçebiliyoruz. Başka neyi burada aktarabiliriz? İşte şuradan mesela volümlerini tek tek değiştirebiliyoruz. Mesela trompetin sesini biraz fazla geliyor diyelim. Şöyle kısabiliyoruz. Şu kick'i değiştirelim. Gibi ses ayarı yapabiliyoruz. Şuradan tuning'den işte davul anahtarıyla sıkıyormuş gibi gevşetip sıkabiliriz. Mesela sıktık bunu bayağı bir. Değişti. Şöyle test edelim. Böyle bunu değiştirebiliyoruz. Trompetin sesini. Şuradan çift tıklayıp direkt sıfır da yapabiliyoruz. Eski sesine getirdik. Mikserden buradan ayar yapabiliyoruz. İşte seslerini, işte kick'in mesela buradan mikser ayarı yapabiliyoruz. Zillerin ambiyansını ayarlayabiliyoruz buradan tek tek. Bu tamamıyla dinlemenizle alakalı bir şey. O an şarkı içerisinde az geliyorsa daha böyle salınımı fazla olsun istiyorsak ambiyansı burada arttırabiliriz gibi birçok parametresi var burada mikser alanında. Yani en basit olarak bakacağımız zaman haritalama ve davulu tanıtma bu şekilde diyebiliriz. Peki kayıt nasıl alacağız? Şu an her şey okey. Bir kayıt almak istediğimiz zaman kapattık bu ekranı. Artık burada EZ Drummer kanalımız var. Cakewalk'ta mesela bir de buraya şarkı ekleyip o şarkı üzerine kayıt almak istediğimiz zaman şarkıyı sürükleyip şuraya aldığınız zaman ikisinin kaydını aynı anda başlatıp daha sonrasında onun üzerine davullarınızı çalabilirsiniz. Burada videoda şarkılara telif geldiği için buraya atıp gösteremiyorum ama biz sadece bir davul kaydını yapalım. Şimdi bunda kayıt almak için ne yapmamız gerekiyor? O kısma da gelelim. Burada kanalımız mevcut. Davul kanalı bu olmuş oluyor. Eğer bir şarkı üzerine kayıt almak istiyorsak buraya herhangi bir şarkıyı sürükleyip atarak onun üzerine kayıt alabilirsiniz. Şu an bir şarkı üzerine kayıt almayacağım. Şarkıya telif geleceği için sadece bir davul kaydı alalım isterseniz burada. Onun için buradaki ikona tıklıyoruz ve kayıt kısmı aktif olmuş oluyor. Sonrasında R'ye bastığınız zaman kayıt başlıyor. Bir kayıt alalım.
Sonrasında Space'e basarak kaydımızı da burada durdurabiliyoruz. Bu kaydı tamamladıktan sonra da biz yine bunun üzerinde sesleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. MIDI kaydın en önemli özelliklerinden biri bu. Mesela biz şuradan tekrar açtık EZ Drummer'ı ve aldığımız kaydı Space'e basarak başlatıyoruz. Trumpet'i değiştirmek istiyorum. Mesela trumpet çok yüksek geliyor. Mikserden ayarları yapabiliyoruz. Kick'i kısalım gibi buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Tekrar başa alalım. Mesela hi-hat'i değiştirelim. Hem çalmadan önce hem çaldıktan sonra sesleri düzenleyebiliyoruz. İstediğimiz marka trompeti, zilleri seçip değiştirebiliyoruz burada sonrasında. En basic seviyede aslında EZ Drummer'la nasıl biz MIDI kayıt alabiliriz? Onu aktarmaya çalıştım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.